Lokasyonu kaydettiğim yere fil kovanı yazmıştım. O kadar fazla fil vardı. Arı gibilerdi. Burada 7 kişilik bir aileyi bir fil sürüsü ezerek öldürüyor. Fil dişi. Fil dişinden yapılmış bir yüzük. Burada avcılar geziyor ve vurulabilirsiniz dedi. You will eat this? Yeah. Bunu yiyecekmişiz. Bir fil burada kendini kaşımış. The lava is Hı. very dangerous. Abi burada vakit geçirmişler işte yani burada. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Hepinize yeni bir videodan selamlar. Bugün çok farklı bir hikayenin peşine düşeceğim. Daha önce bulunduğum bölgeye gideceğim. Şu anda Sri Lanka'dayım. Ve burada hiç turistik olmayan köylülerin fillerle yaşadığı, kaldı ki bu filler katil filler. Neden katil diyorum? Çünkü bir aileyi yok eden bir fil sürüsünden bahsediyorum. Daha önce orada bir ağaç evde kalmıştım. Arkadaşımla beraber yine aynı bölgeye gitmeye çalışacağız. Çok dikkatli olmamız gerekiyor ve de gideceğimiz yerde çok ses çıkartmayacağım için şimdilik kayda girmek istedim. Bölgede yaşayan birkaç tane arkadaşım var. Giderken onları da ziyaret edeceğim. Benim burada olduğumu bilmiyorlar. Onlar da sürpriz de olacak muhtemelen. Güzel bir maceraya atılıyoruz. Umarım size burada yaşayan vahşi filleri gösterebilirim. Vay be. Burayı görünce hemen durdum. Monika'ya yüzme öğrettiğim yer. Burada şıpır şıpır yüzüyordu arkadaşlarla beraber eğlendiğimiz. İnsanların genelde banyo yapmaya geldiği yer burası. Arkadaşlar burada bir şey var ama ne var bilmiyorum. Hello my friend. Yes. What is this? Village? Yes. Meeting. Yes. Okay, for what? New. 26 New Year presentation is it? Oh, okay, collaboration or something. Come. Bro, I am Melih from Turkey. Turkey, yeah. And he is my friend. This Nelikulma, this road problem, this very problem. We must the buildings. Arkadaş çağırıyor. Hello. Baksanıza abi herkes. Hello, hello. How are you? Good. Melih. My name is Ranabel. Ranabela. Yes. Nice to meet you. You are Muhtar. Yes. Your family. Yes. What's the meaning? YouTube channel. Take a back. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bakalım arkadaşımız evde mi? Hello my friend. Where is your son? Yeah. Yeah. How are you? Good? मैं हे ने पहले ही थी हाँ मैं ही ने मैं पापा तो Some people kidnap you. That quick, sir. You know. Ah. Yeah, you know, right? Again, bro. How are you? Good. How are you? Yeah. Good. ठीक है ये आप इन ना करते हैं पति चली ना They are living here. Arkadaşlar, रोटी है कोई सा नहीं bu bir fil dişi. Fil dişinden yapılmış bir yüzük. Şimdi arkadaşlar yola çıktık. Dedi ki yeni bir yol var Melih. Seni oradan getireceğim dedi. Köyden ayrılıyoruz artık. Bu yolları genelde ekiyorlar, biçiyorlar. Ve etrafında da bu şekilde dikenli teller var. Önce tuktukla geldik. Sonra motora geçtik. Sonra da yürüyeceğiz. Ve kalacağımız yere geldik. Alt tarafında böyle bir yer yapmışlar. Yağmur yağdığı zaman sığınmak için, içinde vakit geçirmek için. Şimdi ben çantayı yukarı bırakacağım. Bu etrafta gezdiğimiz başka yerler de vardı. Tek sıkıntı şu cihaz. Elektrik veren cihaz. Burada ses yapıyor bayağı bir. Bayağı bir rahatsız edici. Bakalım nasıl yapacağız. Bizi etrafı gösteriyor. Olmasa muhtemelen buraları bulamazdım. Daha önce geldiğimde burası böyle dümdüzdü. Çoğu ağacın üzerinde böyle yerler var. Yani hem barınak amaçlı yapıyorlar, barınmak için yapıyorlar. Ama aynı zamanda korunmak amaçlı yapıyorlar, savunma amaçlı yapıyorlar. Çünkü filler geldiği zaman yüksek yerlere çıkmaları gerekiyor. Hemen karşımızda da kartallar var.
Hani eskiler demiş ya, bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur diye. Tam olarak öyle. Benim ağacın son hali bak. Kimse gelmeyince etrafı hep kapanmış. Merdiveni falan da kırılmış gitmiş. Okay. Monica. Ya. Elektrikli olduğu için. Bir gel. Okey. Dikkat etmek gerekiyor. Abi her yerde elektrikli tellerden var. Çünkü özellikle bir de çiftleşme dönemlerinde daha da bir agresif oluyorlar. Ha bura okey. Okey. Ormanın içine doğru giriyoruz şimdi. Bakalım bir karşılaşma olacak mı? Arkadaş özellikle 3-4 defa söyledi. Rica ediyorum dedi, saat 5 gibi 6 gibi kesinlikle kalacağınız yere gidin ve kesinlikle orman içerisine girmeyin. Çünkü burada avcılar geziyor ve vurulabilirsiniz dedi. Daha önce karşılaştığım bir adam burada vurulmuş. Artık neyle vurulduysa ayağı falan kesilmiş. Yani burada avcılık hala devam ediyor. Şimdi etrafımız çalılık orman olduğu için biz hayvanları göremiyoruz. Onlar da bizi göremiyor. İster istemez herhangi bir karşılaşmada böyle burun buruna kalabiliyorsun. Ve bu hayvanların bir özelliği de saldırgan olması. Yani o Tayland'da veya da başka bir ülkede gidip gördüğümüz turistik fillerden değil, yabanılığını koruyan, yaban hayatta yaşayan, vahşiliğini koruyan hırçın hayvanlar. O yüzden yani çok fazla uyarı aldım. Çünkü daha önce burada yaşanmış bir vaka var. Burada 7 kişilik bir aileyi bir fil sürüsü ezerek öldürüyor. İçlerinden sadece bir kişi kurtuluyor. O da benim arkadaşımın arkadaşı. Onu da fil savuruyor ve bir ağacın altına düşüyor çocuk. Tam böyle kuytuya geliyor ve filler onu orada fark etmiyor. Diğer herkesi evlerini resmen başına yıkıyor. O yüzden buradaki fillere katil filler diyorlar. Ve yine o yüzden beni çok fazla uyarıyorlar. En son geldiğimde burada kalmamam için bana resmen yalvarmışlardı. Şimdi görüntülemek için ormanın iç tarafına doğru giriyoruz. Arkadaş burada doğduğu büyüdüğü bölgeyi iyi biliyor. Arkadaş ayrılmak zorunda kaldı. Dedi ki eğer kaybolursanız nehri takip edin. O sizi medeniyete ulaştırır dedi. Arkadaşımla beraber devam ediyoruz. Bir yandan da yere bakıyorum. Herhangi bir iz var mı veyahut da hayvan dışkısı var mı diye. Şu sanat eserine bakın. Karıncaların yaptığı resmen bir sanat eseri. Bir şehir. Bakın burada bir filin izi. Gördünüz değil mi? Şu ağacın değişikliğine bakar mısınız ya? Bu ağacı ne diyorlar? Maymun çıkmaz ağacı ne diyorlar herhalde? Tırmanmasın diye böyle bir sürece girmiş. Şuna bakar mısınız? Daha önce böyle bir ağaç gördünüz mü? Biraz dinlenmek ve powerbank'i almak için evimize geri döndük. Ama mekan güzel. Odun da var abi. Ateş de yakarız. Yemeğimizi de yaparız. Good job bro. Yaşam alanımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Burada ne olmuş ya? Burada bir hayvan izi var ama hareket olmuş burada bir. Ortama adapte olmaya başladık. Toprakla temas ettik. Vücudumuzdaki negatif elektriği saldık. Şurada kelebekler vardı. Şimdi size onları göstermeye gideceğim. Seyahat ederken bu hissi çok seviyorum ya. Lokal insanların hayatına karışmak, onların kaldığı yerlerde konaklamak, onların yediği yemeklerden yemek, tarlalarını, bağlarını, bahçelerini gözlemlemek, onlarla beraber yaban hayatın içine girmek, onların kaldığı bu tarzda ağaç evlerde kalmak. Yani hepsi benim için çok ayrı.
Ve şeyi fark ettiniz mi? 2 yıl önce buraya gelmiştim. Ve beni gören insanların o yüzündeki tebessüm. Ya bu bende manevi bir tat bırakıyor. Melih diyorum, boş ver popüler kültür için çok çabalama. Evet, bazen işim gereği takip etmem gerekiyor ama yani şunun verdiği manevi haz da çok fazla ya. Böyle videolar çok fazla izlenmiyor ama alıcısı da benle beraber şuraya bastıkça, böyle ben toprağa bastıkça deşarj oluyor ve en azından ben öyle hissediyorum yorumlarınızdan. Benim için burası müthiş bir deneyim ya. Memleketimde insanlar ne bileyim domuz bekler, işte hayvanlarını kaptırmamak için canavar da derler Anadolu'da, kurt bekler. Burada ise insanlar fil bekliyor abi. Filleri ürkütmek için patlama sesi çıkartıyorlar veyahut da havaya ateş ediyorlar. Ya buranın hikayesi de böyle. What did you put? Wow. You say, bro. You will eat this? Yeah, Bunu yiyecekmişiz. First, I made. Bro, are you sure? Yeah, bro. Oh, this is like a... Bu bir ağaç kökü. You know, Patates gibi bir tadı var. Gayet de lezzetli. Ateşi gören geliyor. It's good. Ha, adamın kafası güzel. Arak içmiş. Tekrar geleceğim diyor. Bro, time to tea ha. definitely. Süt, çay ve şeker. Böyle çayı bu şekilde yapıyorlar. Üçü bir arada gibi. Güzel de gün batımı oluyor. Ertesi günün sabahı. Arkadaş geldi. Önce dedi ki bizim eve gidelim. Bu tarafta değil, başka tarafta aramaya gideceğiz dedi. Bir şeyler atıştıralım, oradan sonra ben sizi getireceğim dedi. Şimdi eşyalarımızı topladık. Onun evine geçiyoruz. Oradan sonra araziye, fillerin peşine düşeceğiz. Size evi de göstermek istiyorum. Abi evdeki tüm malzeme bu. Thank you my friend. Hani demek istediğim şu, bu insanlar abi böyle varlık içerisinde yaşamıyorlar ama geldiklerinden beri ellerindekilerini paylaşmak için o kadar çaba sarf ediyorlar ki. Sri Lanka videolarımı seyredenler beni nasıl karşıladıklarını görecektir. Bazen Instagram'da paylaştığım zaman bana şey diyorlar, hani ne güzel ya diyorlar, hani bu şekilde bir muamele görmek, bu şekilde bir değer görmek. Abi ben farklı ülkelerden geçtim, farklı ülkeler gördüm. Sri Lanka'nın yeri bende bir ayrı ya. Erişte, kokonat sütü ve patatesle beraber yapılan ve kokonat. Çoğu şeyde kokonat kullanıyorlar. Ayana wanang ende ki nama hari nama call korang. He's calling. Alina kaldırıyor. Bir fil burada kendini kaşımış. Renk değişikliğine bakın, buraya kadar gelmiş. Bro, I think this is elephant bro. Baksana abi. Muhtemelen buradan geçmişler. Kuşların seslerine bakın. Biraz dışkı var. Buradan geçmiş. Elephant. Fil dışkısı. Doğru yoldayız. Abi şuraya baksana, burada dışkı dolu. Aa, çiçeğin güzelliğine bak. Abi mükemmel bir şey ya. You know, Why? die, bro. Die. Definitely. This is poison. Yeah. Aa, maşallah zehirli olduğunu söyledi arkadaş. The flower is Uh-huh. very dangerous. Think, bro. He's going sometime. Çift toynaklı. This is new bro, by the way. New one. Sometime 5 minutes, 6 minutes ago. Yeah, maybe so close. Bir tane geyik geçmiş bizden önce. Ha? Abi burada vakit geçirmişler işte yani, burada. Her yere ezmişler, baksana. Bir şey gördük ama muhtemelen geyikti ve ceylandı. What's that bro? Pork or elephant? No. Elephant or pork? Pig. Okay. Then
Buraya gelmişler, buradaki suda bayağı debelenmişler yani. Ve dışkılar da taze. Tam olarak aynen bu suya gelmişler. Sansar gördüm. Şu almış ve resmen taze. Here. Okey. Muhtemelen kuşu kapmış. Başlangıç noktasına geldik. Ama burada yoklar. Şimdi şurada mola yaptık. Adamlar diyor ki daha 2 gün önce buradalardı diyor yani. Bizim arkadaş şeyden çok korkuyor. Avcılardan çok korkuyor. Ya bro. Bro, listen bro. Arkadaş hırs yaptı abi. Dedi ki Melih sana o filleri göstereceğim. Şimdi öteki arkadaştan ayrıldık. Ya arkadaş güzel çevreyi gösterdi ama şeyden korkuyor. 2 yıl önce de aynıydı yani, ben orada kalırken bile aman filler saldırır vesaire. Eyvallah. Bu arkadaşım biraz daha cesur. Dedi ki gel abi dedi, gidelim. İnlerine girelim dedi. Şimdi fillerin inlerine gidiyoruz. Bakın şuraya sürtünmüş. Ama işte ne zaman sürtünmüş? Derin ormana gireceğiz derken resmen yerin dibine girdik abi. Şöyle gidiyoruz. Bölgede çok fazla geyik var. Ama burada karşılaşmadık. Geyikler buradan geçmiş. Dışkıları çok taze. İnsanlar bunu gelip topluyor. Bu satılıyor. Yemeklere falan tat veriyor. Baharat gibi. Arkadaş bir anda giderken dedi ki Melih kımıldama. Hemen tam arkamızda kocaman bir kovan var. Etrafında da yaban araları var. Dedi ki yani bu dedi çok ölümcül olur. O yüzden kımıldama dur. Kaydını al ve devam edeceğiz dedi. Look at this. What's that? I think, bro, some animal like that. You know what's kind of sometime. Arkadaş bütün hayvanları gördük. Bütün hayvanların izini gördük. Yani en son geldiğimde resmen fil kovanıydı. Hatta ben birkaç lokasyonu kaydetmiştim. Oraya gelip yeniden video çekerim diye. Lokasyonu kaydettiğim yere fil kovanı yazmıştım. O kadar fazla fil vardı. Arı gibilerdi. Zamanlama yanlış veyahut da yanlış yerde arıyoruz. Ya biraz izlerini gördük ama kendilerini göremedik.
Ama Sri Lanka yolculuğum devam ediyor. Size o fili göstermeye çalışacağım. Takipte kalın. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için önemli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.